bilinen bir isim vardır. Idi Amin Dada. Kökeni belirsiz, geçmişi sisle örtülüdür. Ne zaman doğduğu kesin değildir. Bazı kaynaklar 20. yüzyılın 20'li yıllarını, bazıları ise 1928'i gösterir. Ancak doğduğu yer daha nettir. Uganda'nın kuzeybatısında Koboko adlı küçük bir kasaba. Sınırların sessizce birleştiği, toprağın sert, insanların direngen olduğu bir yer Koboko, rüzgarla yoğrulmuş bir topraktır. Müslüman toplulukların yaşadığı bu bölge, Amin'in kimliğini şekillendiren ilk izleri taşır. O doğduğu andan itibaren hem bu coğrafyanın sessizliğini hem de çatışmasını içinde taşır. Babasının kim olduğu bile tartışmalıdır. Bazı kaynaklarda adı Andreas Niabire olarak geçer. Kakva halkındandır, Katoliktir. Sonra İslam'a geçer ve adını Amin Dada olarak değiştirir. Başka kaynaklarsa onun Nubiyalı olduğunu, doğuştan Müslüman yetiştiğini söyler. Eğer bu doğruysa ailesi aslen Sudan'dandır. Osmanlı Ekvatorya valisi Emin Paşa'nın ordusuyla güneye gelen Sudanlı toplulukların arasındandır. Bu geçmiş, Amin'in kaderini sessizce yazar. Tozlu yollar, sert topraklar ve dinlerin gölgesinde şekillenen bir çocuk. Yıllar sonra bu çocuk sadece Uganda'nın değil, tüm dünyanın konuşacağı bir lidere dönüşecektir. Amin'in annesi Assa Atte'ydi. Onun kökeni de tıpkı oğlununki gibi belirsizdir. Bazı kaynaklar Kakva halkına, bazıları ise Lugbara topluluğuna ait olduğunu söyler. Bu iki halk, Kuzey Uganda'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, dili, inancı ve kültürüyle birbirine yakın topluluklardır. Amin'in kimliği, bu karışık kökenin gölgesinde şekillendi. Onun çocukluğuna dair bilinenler çok azdır. Ancak babasının onu ve annesini küçük yaşta terk ettiği bilinir Amin. Yoksulluk ve yalnızlık içinde annesi tarafından tek başına büyütüldü. Bu yalnızlık, ilerideki kişiliğinde hem güvensizlik hem de acımasız bir güç arzusuna dönüşecekti. 1940'lı yılların başında dünya ikinci büyük savaşa sürüklenmişti. İtalyan Doğu Afrikası ve Mağrip'te çatışmalar büyürken Afrika kıtasının iç bölgelerinde sömürge yönetimleri sarsılmaya başlamıştı. Tam bu dönemde genç Amin, Bombo'daki bir İslami okula gönderildi. Bu okul onun için hem dini hem disiplinli bir ortam sundu. Burada dua etmeyi, itaat etmeyi ve güce saygı duymayı öğrendi. Bu yıllar onun karakterinde otoriteye duyduğu hayranlığın temelini attı. Amin'in hayatı o dönemin Uganda'sından bağımsız düşünülemez. Çünkü Uganda doğal sınırlarla değil, sömürge güçlerinin hayal gücüyle çizilmiş bir ülkeydi. Sömürge öncesi dönemde bu topraklar birbirinden farklı halkların yaşadığı bir mozaikti. Güneyde, bugünkü başkent Kampala çevresinde Baganda halkı güçlü bir krallık kurmuştu kuzeyde ve doğuda Kakva, Lugbara ve diğer Nilotik topluluklar yaşardı. Kuzeybatı bölgelerinde Sudan kökenli topluluklar bulunurdu. Doğu sınırlarında ise Kulyak halkının küçük yerleşimleri vardı. Uganda yalnızca etnik açıdan değil, inanç bakımından da parçalıydı. Kuzeyde İslam etkisi güçlüydü. Mısır ve Sudan'dan gelen tüccarlar, din adamları ve askerler bu inancı yaymıştı güneyde ve iç bölgelerde yerli dinler hala canlıydı. Zamanla Avrupalı misyonerlerin gelişiyle Roma Katolikliği ve Protestanlık da yayılmaya başladı. Her inanç kendi topluluğunu şekillendirdi. Her topluluk kendi kimliğini savundu modern Uganda. İşte bu farklı kimliklerin, dillerin ve inançların birbirine karıştığı bir yamalı bohçaydı. Ve bu karmaşık düzen, Idi Amin'in ruhunun arka planını oluşturdu. Bir yanda annesinin inançlı sadeliği, diğer yanda sömürge gücünün dayattığı hiyerarşi. İşte Amin bu iki dünyanın arasında büyüdü. Hem ezilenlerin çocuğu hem de gücün büyüsüne kapılan bir genç olarak. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Buganda Krallığı ülkenin büyük bölümüne hükmediyordu. İngilizler bölgeye adım attığında kendi çıkarları için yeni bir düzen kurmaya kararlıydılar. 1894 yılında Uganda Protectorate adını verdikleri sömürge yönetimini ilan ettiler. Bu hamle
İngiliz emperyalistlerinin Afrika kıtasında Kahire'den Cape Town'a uzanan kesintisiz bir toprak hattı kurma hayalinin bir parçasıydı. İngiliz yönetimi altında ülkenin iç dengeleri değişti. Sömürge rejimi, protestanlığı benimseyen Baganda elitlerini destekleyip onları kendi vekilleri olarak kullandı. Buna karşılık kuzeydeki Müslüman topluluklar sistemli biçimde geri plana itildi. Bu politika Uganda'nın sosyal yapısındaki bölünmeleri derinleştirdi. Yönetim sömürücüydü. Fakat aynı zamanda yollar ve ticaret hatları kuruldu. Şeker ve pamuk gibi nakit ürünlerin üretimi arttı. 20. yüzyılın ilk yarısında okuryazarlık oranı hızla yükseldi. Fakat bu ilerleme halkın özgürlüğü pahasına elde edilmişti. Bir diğer önemli gelişme, İngilizlerin yerli Ugandalıları eğitip silahlandırmaya başlamasıydı. Bu süreç, Uganda ordusunun çekirdeğini oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında İngiliz kuvvetleri bu yerli askerleri Almanya'nın Doğu Afrika'daki kolonilerine karşı kullandı. Savaş sonrası dönemde bu askeri yapı kalıcı hale geldi. Idi Amin de bu dönemin bir ürünüdür. Kendisinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Burma cephesinde Japonlara karşı savaştığı yönündeki iddialar büyük ölçüde kendi yarattığı bir efsanedir. Ancak Uganda'da kurulan İngiliz sömürge ordusuna, yani King's African Rifles'a katıldığı gerçektir. Emin burada hızla yükseldi. Atletik gücü, disiplini ve kararlılığıyla İngiliz subaylarının dikkatini çekti. Afrika kökenli bir asker için o dönemde ulaşılabilecek en hızlı terfilerden birini aldı. 1940'lıların sonuna gelindiğinde Kenya'da konuşlandırılmıştı. Orada İngiliz sömürge yönetimine karşı giderek büyüyen bir direniş havası vardı. Bu ortam, genç Amin'in hem askeri deneyimini derinleştirdi hem de gücün gerçek doğasını anlamasına yol açtı. Artık o sadece bir asker değil, kendi ülkesinin geleceğinde yer almak isteyen bir figürdü. Ve o geleceğin gölgesi yavaşça belirginleşmeye başlıyordu. 1952 yılına gelindiğinde Amin Kenya'da görev yapıyordu. O dönemde Kenya Yer ve Özgürlük Ordusu olarak da bilinen Mau Mau hareketi İngiliz yönetimine karşı isyan başlatmıştı. Bu isyan 1950 yıllar boyunca sürecek bir bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşledi. Amin bu çatışmalar sırasında İngiliz ordusu saflarında savaştı. Görevini dikkat çekici bir başarıyla yerine getirdi. Ancak yıllar sonra bu dönemi küçümseyerek anlatacaktı. Çünkü o savaş Afrika'nın özgürlüğü için değil, İngiliz İmparatorluğunu korumak içindi. 1952'de onbaşılığa, 1953'te ise çavuşluğa terfi etti. Askeri disiplini, dayanıklılığı ve doğuştan gelen otoritesiyle öne çıktı komutanı Ian Graham, yıllar sonra yazdığı anılarında Amin'i emrindeki en iyi askerlerden biri olarak tanımlayacaktı. Diğer subaylar da bu görüşe katıldı. Amin karizmatikti, emir verdiğinde dinlenirdi. Gözünde korku değil, güç okunurdu. Bu dönemde Avrupa'ya gönderildi. Askeri eğitim almak üzere İskoçya'ya, Stirling kentine gitti. İngiliz subay kültürünü yakından tanıdı. İskoçya'nın disiplinli yapısı ve savaş geleneği Amin üzerinde derin bir etki bıraktı. Bu dönem onun zihninde İskoçya'ya karşı garip bir hayranlık oluşturdu. İlerleyen yıllarda kendisini İskoçya kralı olarak anmasına yol açacak o saplantının ilk tohumları işte burada atıldı. Afrika'ya döndüğünde yıl 1959'du. King's African Rifles içinde Affande, yani efendi unvanını aldı. Bu, Swahili dilinde saygı ifadesiydi ve onu sınıf 2 Warrant Officer, yani Afrikalılar arasında ulaşılabilecek en yüksek rütbeye taşıdı. Artık sömürge ordusunun en tanınan yerli subaylarından biriydi. Fakat güçle birlikte sorunlar da büyümeye başladı. 1961'in sonu ve 1962'nin başında Uganda ve Kenya sınırında yaşanan sığır baskınları büyük bir krize dönüştü. Amin'in komutasındaki birlik bölgeye gönderildi. Fakat bu operasyonlar sırasında Amin'in köylüleri acımasızca katlettiği iddia edildi. Sömürge yönetimi olayın üzerini kapattı Uganda. Britanya'dan bağımsızlığa yaklaşırken sömürge valisi Sir Frederick Crawford bu skandalın patlamasını istemedi.
Amin askeri mahkemeye çıkarılmadan kurtuldu. Bu olay onun hayatındaki ilk karanlık lekelerden biriydi. Ama aynı zamanda gelecekteki zulmün habercisiydi. Amin artık yalnızca bir asker değil, gücü tatmış, hesap vermeyen bir adamdı. Ve bu hem onun yükselişinin hem de çöküşünün başlangıcıydı. Amin, Doğu Afrika'daki İngiliz sömürge ordusunda yükselirken Afrika kıtasının tamamı derin bir dönüşüm sürecine girmişti. Bir de batılı müttefikler Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Atlantik şartını kabul etti. Bu belge, İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgelerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını tanıyordu. Avrupa imparatorluklarının gücünü yitirmesiyle birlikte bu fikir yavaş yavaş bir kıvılcıma dönüştü. Ve bu kıvılcım kısa sürede tüm Afrika'yı saracak bir bağımsızlık ateşine dönüştü. 1945'te savaş sona erdiğinde Afrika hala bölünmüş durumdaydı. Kuzeyde ve kuzeybatıda Fransızlar, güneyde ve doğuda İngilizler hüküm sürüyordu. Belçika Kongo'da devasa topraklara sahipti. Portekiz, Mozambik ve Angola'yı elinde tutuyordu. Doğu Afrika'nın büyük kısmını ve Libya'yı kontrol ediyordu. Fakat savaş yorgunu Avrupa artık imparatorluklarını taşımakta zorlanıyordu. 1950'lere gelindiğinde sömürgelerdeki bağımsızlık talepleri baskıya dönüştü. 1956'da Fas ve Tunus Fransa'dan bağımsızlık kazandı. Bu zincirleme bir etki yarattı. 1960 yılına gelindiğinde Kamerun, Senegal, Togo, Mali, Benin, Nijer, Fildişi sahili, Burkina Faso, Çad ve Madagaskar Fransa'dan koptu. Belçika'da Kongo, Burundi ve Ruanda'yı bağımsız bıraktı. Britanya ise 1957'de Gana'yı, 1961'de Nijerya'yı özgürlüğüne kavuşturdu. Ancak Doğu Afrika'daki süreç biraz daha yavaş ilerledi. Uganda, Kenya ve Tanzanya gibi bölgelerde sömürgeciliğin kökleri daha derindeydi. Uganda'da bağımsızlık fikri vardı. Fakat bunu taşıyacak güçlü bir siyasi yapı yoktu. Kıtanın diğer bölgelerinde, Londra ya da Paris'te eğitim görmüş seçkin yerli liderler, kendi ülkelerine dönüp yeni devletler kurarken, Uganda henüz bu tür bir liderliğe sahip değildi. Toplum, kabileler, dinler ve etnik ayrılıklar arasında parçalanmıştı. Ve nihayet 9 Ekim 1962'de Uganda bağımsızlığını ilan etti. Ancak yeni kurulan cumhuriyet derin bölünmelerin gölgesinde doğmuştu. Ne sağlam kurumları vardı, ne de tecrübeli bir siyasi sınıfı. Güç boşluğu büyüktü ve o boşluğu dolduracak bir adam yakında sahneye çıkacaktı. Idi Amin Dada. Bağımsızlığın ardından Uganda'da 3 büyük siyasi parti hızla ortaya çıktı. Katolik nüfusu temsil eden Demokrat Parti, Kuzey'in Nilotik halklarını bir araya getiren Uganda Halk Kongresi ve Buganda milliyetçilerinin sesi olan Kabaka Yekka. 1962 seçimlerinde Halk Kongresi ile Kabaka Yekka, Demokrat Parti'yi saf dışı bırakmak için birleşti. Bu ittifak, Uganda Halk Kongresi lideri Milton Obote'yi ülkenin ilk başbakanı yaptı. Obote, 1960'lı yıllar boyunca Uganda siyasetinde belirleyici bir figür olacaktı. Fakat karşısında zorlu bir miras vardı. Britanyalıların çizdiği yapay sınırlar içinde onlarca farklı etnik grup ve dini inanç barındıran bir ülkeydi. Obote'nin görevi, bu farklı toplulukları tek bir ulus çatısı altında birleştirmekti. Ancak bu kolay olmadı. 1960'ların ortasında ülke ikiye bölündü. Bir yanda kendi bölgelerini yönetmek isteyen kabile liderleri, diğer yanda başkent Kampala'dan güçlü bir merkezi devlet isteyenler vardı. Bu gerilim Şubat 1966'da patladı. Obote anayasayı askıya aldı ve kendisine olağanüstü yetkiler tanıdı. Uganda artık fiilen tek adam rejimiyle yönetiliyordu. Bu durum Afrika'da benzersiz değildi. Aynı yıllarda kıta genelinde benzer figürler yükseliyordu. Kongo'da Mobutu, Orta Afrika'da Jean Bokassa, Ekvator Ginesi'nde Francisco Macias Nguema, Yukarı Volta'da Aboubacar Lamizana. Hepsi kendi ülkelerinde mutlak iktidarın simgesiydi. Uganda da bu akıma katıldı.
Obote iktidarını pekiştirirken bu durumdan en çok fayda sağlayanlardan biri Idi Amin'di. Bağımsızlıktan sonra ordu içinde hızla yükselmişti 1962'de yüzbaşı, 1963'te binbaşı, 1964'te ordu yardımcısı komutan ve 1965'te henüz 40 yaşına bile gelmeden Uganda ordusunun en üst kademelerine ulaştı. Artık ülkenin kaderinde söz sahibi olacak bir isim haline gelmişti. Ama Amin için bu sadece bir başlangıçtı. 1970 yılına gelindiğinde Idi Amin Uganda Silahlı Kuvvetleri'nin genel komutanı olmuştu. Artık ordunun zirvesindeydi. Bu hızlı yükselişin ardında yalnızca askeri başarı değil, Obote'nin karanlık ilişkilerinde oynadığı rol de vardı. 1960'ların Afrika'sı, yeni bağımsız olmuş ülkelerde hızla şekillenen bir tabloya sahne oluyordu. Bir yanda güçlü adamlar, diğer yanda yağmalanan devlet hazineleri. Kleptokratik rejimler doğuyor. Liderler kendi ülkelerini soyarken lüks içinde yaşıyordu. Amin de bu düzenin içinde hızla yerini aldı. Obote ile birlikte Kongo sınırında altın ve fil dişi kaçakçılığı yapıyordu. Resmi gerekçe Kongo'daki isyancılara silah sağlamaktı. Ama gerçekte bu ticaretin kârı Obote'nin, Amin'in ve çevresindeki dar bir grubun ceplerine gidiyordu. 1966'da bu kaçakçılık ağının ortaya çıkması Obote'yi anayasayı askıya almaya ve mutlak iktidarı ele geçirmeye itti. Yolsuzluk örtbas edildi. Ama Amin'in sadakati karşılığında ödüllendirildi. O artık sadece bir asker değil, rejimin koruyucusuydu. 1960'ların sonuna gelindiğinde Amin Uganda'nın en güçlü adamlarından biri haline gelmişti. Obote rejimi her geçen gün daha baskıcı oluyordu. 1969'da Obote'ye yapılan başarısız suikast girişimi ülkeyi tam anlamıyla bir polis devletine çevirdi. Ve bu baskının uygulayıcısı bizzat Idi Amin'di. Ama perde arkasında farklı bir oyun oynanıyordu. Obote'ye bağlıymış gibi görünse de Amin kendi iktidarını hazırlıyordu. Ordudaki kritik mevkileri kendi halkı olan Kakva ve Nubi askerlerle dolduruyordu. Çoğu Kuzey Uganda'dan gelen Müslüman askerlerdi. Sadakatleri Amin'e bağlıydı, ülkeye değil. Olası bir darbe anında kimin tarafında olacakları belliydi. Aynı dönemde Amin dış destek arayışına da girmişti. Britanya ve İsrail'le temasa geçtiği düşünülüyor. Britanya, Soğuk Savaş ortamında Obote'nin sosyalist politikalarından rahatsızdı. İsrail ise Uganda'yı bölgesel bir müttefik olarak görmek istiyordu. Bu ilişkiler Amin'in kendine güvenini daha da artırdı. Artık ordu onun elindeydi. Dışarıda destek bulmuştu ve içeride halk Obote'nin baskısından bıkmıştı. Sahne bir darbeye hazırlanıyordu Amin. Kendi hikayesinin en karanlık perdesini açmak üzereydi. Sonunda Amin'in entrikaları 1970'lerin başında doruğa ulaştı. Ekim 1970'te Başbakan Milton Obote artık Amin'in niyetlerinden şüphelenmeye başlamıştı. Onu ordu komutanlığından aldı ve görevi bizzat kendi ellerine devretti. Fakat çok geç kalmıştı. Amin'e karşı yolsuzluk suçlamaları hazırlıyordu ama adımlarını ağırdan alıyordu bu. Hayatının en büyük hatası olacaktı. Amin her şeyin farkındaydı ve harekete geçmekte tereddüt etmedi. 25 Ocak 1970 bir sabahı Obote Singapur'da, Commonwealth toplantısındayken Amin darbesini başlattı. Kampala'da tanklar sokaklara çıktı. Radyo istasyonları ele geçirildi. İletişim hatları kesildi. Saatler içinde başkent tamamen Amin'in kontrolündeydi. Obote binlerce kilometre uzakta, haberi yalnızca radyodan duydu Amin. Halka seslendi. Kendini bir kurtarıcı, ülkeyi yozlaşmadan arındıran bir lider olarak tanıttı. Sözde anayasal düzeni yeniden kuracak ve kısa sürede demokratik seçimlere gidecekti. Ama herkes gibi o da biliyordu. Bu bir yalandı. 2 Şubat'ta Idi Amin kendisini Uganda'nın yeni başkanı ilan etti. Ordunun genel komutanı unvanını da yeniden üzerine aldı. Birkaç hafta içinde ülke tam anlamıyla bir askeri rejime dönüştü. Mahkemeler askeri kontrol altına alındı. Eğitimsiz subaylar yüksek sivil görevlere getirildi. Amin yönetimi tamamen emir ve kararnameyle yürütmeye başladı. Kampala'daki hükümet karargahına yeni bir isim verdi. Komuta noktası. Sonra tasfiyeler başladı. Binlerce kişi görevlerinden alındı
Yerlerine Amin'e sadık askerler getirildi. Muhalifler tutuklandı. Bazıları sessizce ortadan kayboldu. Birçoğu ise infaz edildi. 1970'lerin başında Uganda artık bir diktatörlüğün gölgesine girmişti. Ve bu gölge önümüzdeki 8 yıl boyunca ülkeyi kana bulayacaktı. Amin'in iktidarı ele geçirmesi her ne kadar hızlı olsa da tamamen muhalefetsiz değildi. Milton Obote 1971'de darbenin ardından güneye Tanzanya'ya sığınmıştı. Uganda'nın bu büyük ve zengin komşusu kısa sürede Obote'nin yeni üssüne dönüştü. Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere, Amin rejimini tanımayı reddetti. Üstelik Amin'in yükselişinden kaçan on binlerce Ugandalıya da kapılarını açtı. Sadece birkaç ay içinde 20 bine yakın insan sınırı geçip Tanzanya'ya sığındı. Bu sürgünler arasında askerler, politikacılar ve öğrenciler vardı. Zamanla örgütlendiler. Amaçları Amin'i devirmekti. Ve bu yeni hareketin içinde bir isim öne çıkıyordu. Genç Yoweri Museveni. O isim ilerleyen yıllarda Uganda tarihini tamamen değiştirecekti. Eylül 1972'de sürgünler harekete geçti. Yaklaşık 1500 savaşçıdan oluşan küçük bir kuvvet, kuzey sınırını geçti. Amaçları, Amin'in bir yıl önce yaptığını tekrarlamaktı. Entebbe havalimanı ele geçirilecek, ardından Kampala'ya ilerleyip ülkenin kontrolü alınacaktı. Fakat plan başarısız oldu. Amin saldırıdan önceden haberdardı. Ordusu hızla karşılık verdi. İstilacıların çoğu öldürüldü. Hayatta kalanlar yeniden Tanzanya'ya kaçtı. Bu başarısız girişim kısa sürdü ama önemli bir iz bıraktı. Çünkü Uganda ile Tanzanya arasındaki düşmanlık artık resmen başlamıştı. Bununla birlikte Amin'in iktidarının ilk yılları uluslararası alanda şaşırtıcı derecede olumlu karşılandı. Britanya ve İsrail 1970 bir darbesinden sonra yeni rejimi hemen tanıdı. Onlara göre eski bir İngiliz ordusu subayı olan Amin, Obote'den daha güvenilir bir liderdi. Amin de bu algıyı ustalıkla kullandı. Kendini ulusal birleştirici olarak sundu. Etnik ve dini gruplar arasındaki farkları ortadan kaldıracağını, Uganda'yı yeniden bir araya getireceğini söyledi. Dışarıya ılımlı, içeride ise güçlü bir lider portresi çiziyordu. Ama bu maskenin altında giderek sertleşen bir rejim şekilleniyordu ve dünya çok geçmeden Amin'in gerçek yüzünü görecekti. Temmuz 1971. Idi Amin, Uganda'nın yeni lideri olarak ilk yurt dışı ziyaretlerine çıkıyor. Hem Britanya'da hem de İsrail'de devlet konuğu olarak karşılanıyor. Londra'da Başbakan Edward Heath ile görüşüyor. Ardından Buckingham Sarayı'nda öğle yemeğine davet ediliyor. İskoçya'ya da gidiyor. Gençliğinde askeri eğitim aldığı topraklara. Orada eski komutanlarıyla buluşuyor. Törenlerde onur konuğu oluyor. Amin İskoçya'yı her zaman özel bir sevgiyle anmıştı. Bazı oğullarına İskoç isimleri verdi. Hatta Uganda ordusundaki bir alayı İskoç kiltleriyle donattı. Yıllar sonra bu garip hayranlık İskoçya kralı olma teklifine kadar uzanacaktı. Ancak bu ziyaretlerin perde arkasında bambaşka bir amaç vardı. Amin hem Londra'dan hem Tel Aviv'den silah istiyordu. Tanzanya'ya karşı kullanmak üzere ağır mühimmat, zırhlı araçlar ve uçaklar talep etti. Fakat iki hükümet de bu isteği reddetti. O dönemde kimse karşılarında duran adamın gerçekte kim olduğunu tam anlamıyla fark etmemişti. Ama çok geçmeden şüpheler artacaktı ve pişmanlık kaçınılmaz olacaktı. Aynı yaz, Temmuz 1971'de Uganda'da karanlık bir olay yaşandı. İki Amerikalı, gazeteci Nicholas Straw ve sosyoloji doçenti Robert Siddle, Amin rejiminin erken dönem siyasi cinayetlerini araştırıyordu. Uyarılara rağmen Barara ordu kışlasına gittiler. Bu onların son yolculuğu oldu. İkisi de kışlada öldürüldü. Washington'ın tepkisi sertti. ABD, cinayetleri araştırmak üzere David Jeffries Jones adlı bir hukuk yetkilisini gönderdi. Kısa sürede Straw ve Siddle'nin Amin'in askerleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Ancak soruşturma tamamlanmadan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çünkü kendi hayatı da tehlikedeydi. Bu olay, Amin'in Batı için güvenilir bir güçlü adam olmadığının ilk açık işaretiydi. Ve çok geçmeden
Bu şüpheler doğrulanacaktı. Londra ve Tel Aviv'in silah taleplerini reddetmesinin ardından Amin yönünü başka bir lidere çevirdi. Libya'nın genç diktatörü Muammer Kaddafi'ye 1969'da iktidara gelen Kaddafi, eski sömürge güçlerine meydan okuyan yeni bir Arap milliyetçiliğinin sembolüydü. İtalyan sömürgecileri kovmuş, Batı'nın üslerini kapatmış ve şeriat yasasını yürürlüğe sokmuştu Amin için bu. Hem ideolojik hem de stratejik bir ortak anlamına geliyordu. Ve bu temas Uganda'yı soğuk savaş sahnesinde bambaşka bir cepheye taşıyacaktı. 1972'nin başı, Idi Amin'in gözünü karartan hırsı onu Afrika'nın kuzeyine Libya'ya götürür. Burada genç diktatör Muammer Kaddafi ile buluşur. Amin kendisini Kaddafi'nin gözünde kahraman bir Müslüman olarak tanıtır. Uganda halkının %70'inin Müslüman olduğunu söyler. Gerçekte bu oran sadece %6'dır. Ama Kaddafi ikna olur. Karşılığında silah, para ve askeri destek vaat eder. Amin de ülkesini İslami Devletler Örgütü'ne sokar ve Uganda'daki Hristiyan topluluklara kısıtlamalar getireceğine söz verir. Libya ziyaretinden döndüğünde ülke artık eskisi gibi değildir. 1972 yılı, Amin rejiminin kanla yazıldığı yıl olur. Şiddet dalgası özellikle Acholi ve Lango halklarını hedef alır. Bu iki grup eski başkan Obote'ye sadık oldukları gerekçesiyle düşman ilan edilir. Askerler köylere girer, avukatlar, öğrenciler, rahipler kaybolur. Binlerce insan iz bırakmadan ortadan kaybolur. Cesetler Nil nehrinde yüzmeye başlar. Dış dünya ise olup bitenden habersizdir. Basın sessiz, diplomatik raporlar yetersizdir. Sadece Tanzanya sınırındaki küçük bir olay, Mutukula'daki çatışmalar uluslararası haberlere konu olur. Ama bu, Uganda'daki kan gölünün yalnızca bir damlasıdır. 1972 yazına gelindiğinde 10 binlerce insan öldürülmüş ya da komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştır. Din temelli zulüm derinleşir, korku günlük yaşamın parçası haline gelir. Ve bu, daha da büyük bir trajedinin sadece başlangıcıdır. O yılın sonbaharında Amin dünyayı sarsacak bir karar alır. Hedefinde bu kez ülkesinin Asyalı toplumu vardır. Hint kökenli tüccarlar, bankerler, doktorlar. Yüzyıllardır Doğu Afrika'nın ekonomik omurgasını oluşturan insanlar. Onların tarihi bu topraklarda derindir. 12 yüzyıla kadar uzanan bir göç geçmişi vardır. 19. yüzyılın sonlarında Britanya İmparatorluğu'nun ticaret ağlarıyla hızla büyümüşlerdir. 1945'e gelindiğinde Doğu Afrika'da yarım milyondan fazla Asyalı yaşamaktadır. Çoğu Hindistan'dan gelmiştir. Ama şimdi Amin'in Uganda'sında onlar istenmeyen insanlar ilan edilir. Ve tarih bu topluluk için karanlık bir sayfa açmak üzeredir. 1972 yazının ortaları. Idi Amin'in gözleri artık yeni bir hedefe çevrilmişti. Uganda'daki Asyalı topluluk, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Uganda. Yüzyıllardır bu bölgelerde köklü bir Asya nüfusu vardı. Ama mesele sadece varlıkları değildi, ekonomideki ağırlıklarıydı. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Asyalılar Doğu Afrika ticaretinin bel kemiği olmuştu. Uganda'da ticaretin ve sanayinin neredeyse %90'ı onların elindeydi. 1948 kayıtlarına göre, ülkedeki 1950 pamuk fabrikasının 183'ü Hint kökenli işletmecilere aitti. Bu ekonomik hakimiyet dönemin paralarına bile yansımıştı. Doğu Afrika şilini üzerinde 3 dil vardı. İngilizce, Arapça ve Guceratça bölgenin kimliğini, çok kültürlü tarihini yansıtıyordu. Ama Amin'in gözünde bu bir tehdit demekti. Onlara göre Uganda'nın zenginliği yabancıların elindeydi ve bu zenginlik gerçek Ugandalılara geri verilmeliydi. 4 Ağustos 1972'de Amin tarihe geçecek o emri verdi. Uganda vatandaşı olmayan tüm Asyalılar 90 gün içinde ülkeyi terk edecek. Bir anda on binlerce insanın hayatı altüst oldu evler, iş yerleri, bankalar, fabrikalar. Her şey geride bırakılmak zorundaydı. Bu karar Londra'yı da köşeye sıkıştırdı. Çünkü Britanya bağımsızlık döneminde bölgedeki Asyalılara vatandaşlık hakkı sözü vermişti. Şimdi o söz geri dönüp kapılarına dayanmıştı. Başbakan Edward Heath hükümeti Amin'i kararından döndürmeye çalıştı. Ama diktatör kararını çoktan vermişti.
Son tarih yaklaştıkça panik büyüdü. Kasım 1972'de Birleşmiş Milletler devreye girdi ve acil bir hava köprüsü kuruldu. 27 bin kişi birkaç hafta içinde Uganda'dan tahliye edildi. Uçaklar dolusu aile geçmişlerini geride bırakarak Britanya'ya uçtu. Ama bu sürgün sadece bir sınır hikayesi değildi. Yollarda askerler tarafından soyulan, mallarına el konulan binlerce insan vardı. Amin'in yeni Uganda'sında onlara merhamet yoktu. Haksızlığa karşı ses çıkaranlar ise ağır bedeller ödedi. Bunlardan biri ülkenin baş yargıcı Benedicto Kivanuka'ydı. Amin'in emrine karşı çıktı ve kısa süre sonra ortadan kayboldu, cesedi bir daha asla bulunamadı. Amin için bu sadece bir başlangıçtı. Ekonomiyi Ugandalılaştırma bahanesiyle başlattığı bu süreç, ülkeyi birkaç yıl içinde ekonomik çöküşe ve uluslararası tecride sürükleyecekti Benedicto Kivanuka. Uganda'nın bağımsızlık döneminde umudun simgesiydi. 1960'ların başında ülke kendi kendini yönetmeye hazırlanırken kısa süre başbakanlık yaptı. Ancak Obote hükümeti tarafından 1969'da tutuklandı. Idi Amin 1971'de iktidara geldiğinde onu serbest bıraktı. Başlangıçta Amin rejimiyle çalışmayı denedi ve ülkenin başyargıcı oldu. Ama adaletin sesi, diktatörlüğün duvarlarına çarptığı Asya topluluğuna yapılan zulmü eleştirdi. Ve bu onun ölüm fermanıydı. Eylül 1972'de tutuklandı. 22 Eylül günü Makindye askeri hapishanesinde öldürüldü. İdamı, Amin rejiminin vahşetinin en karanlık örneklerinden biri olarak hatırlandı. Amin'in yönetimindeki Uganda artık dönüşü olmayan bir yola girmişti. Asya topluluğunun sürülmesinin ardından ülke ekonomisi hızla çöktü. Zorla çıkarılan 50, belki 60 bin Asya kökenli Ugandalı, ülkenin ticaretinin ve endüstrisinin bel kemiğiydi. Onların yerini Amin'in ordu içindeki sadık adamları aldı. Ama çoğu bu işletmeleri yönetmeyi bilmiyordu. Temel okuryazarlık ve hesap becerilerinden bile yoksundular. Tarım makineleri bozuldu, tamir edilemedi, pamuk eğirme tezgahları sustu. Bir daha çalışmadı. Ve en ironik sembol, Tororo ve Fort Portal'daki çimento fabrikalarının çökmesiydi. Bir ülke kendi temellerini yiyordu artık. 1970'lerin ortasına gelindiğinde Uganda ekonomisi tamamen dağılmıştı. Piyasalar boşaldı, raflar tükendi. Enflasyon kontrolden çıktı. Bir zamanlar Afrika'nın incisi olarak anılan ülke, kendi ordusunun ve liderinin elinde hızla çürüyordu. Amin'in Batı'yla ilişkileri de aynı hızla bozuldu. 1972 sonunda Britanyalılar ülkeyi terk etti. 1974 başında Amin, Kampala'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'nun 14 üyesini sınır dışı etti. Bir zamanlar dostça gülümsediği Londra'yı şimdi düşman ilan etmişti. Ama çelişkiler derindi. Batı görünürde yaptırım uyguluyordu. Ancak İngiltere'den Uganda'ya viski koşusu denilen gizli uçuşlar devam etti. Stansted Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Amin ve çevresi için lüks mallar taşıyordu. Şampanya, viski, Fransız parfümleri. Yoksullaşan ülkenin ortasında diktatörlük şatafat içinde yaşıyordu. Bu dönemde Amin rotasını tamamen değiştirdi. Libya lideri Kaddafi'ye, Sovyetler Birliği'ne ve Batı karşıtı bloklara yaklaştı. Güney Afrika'daki ırkçı rejimi destekleyen Batı'yı kınadı ve bir zamanlar müttefiki olan İsrail'i 1973 Arap-İsrail Savaşı sırasında açıkça hedef aldı. Uganda artık dünyadan kopmuştu. Ekonomik çöküş, diplomatik izolasyon ve artan şiddet. Tüm bunlar Amin'in deliliğe dönüşen iktidarının sadece başlangıcıydı. 1975 yılına gelindiğinde Uganda artık tamamen batıdan kopmuştu. Bu kopuşun sembolü Kampala'da düzenlenen Afrika Birliği Örgütü zirvesiydi. Idi Amin zirvenin ev sahibiydi ve kendini Afrika'nın güçlü sesi olarak görüyordu. Zirve sırasında yaşananlar onun dünyaya nasıl bir lider olduğunu açıkça gösterdi. Resepsiyonda birkaç Britanyalı'yı onu taşımaya zorladı. Bir devlet başkanı gibi değil,
bir firavun gibi davranıyordu. Ayrıca özellikle onunla görüşmek için gelen Britanya Dışişleri Bakanı James Callaghan'ı tüm dünyanın önünde küçük düşürdü Callaghan. Uganda'da tutuklu bulunan İngiliz yazar Dennis Hills'in affı için gelmişti. Hills kitabında Amin'den köy tiranı olarak bahsetmişti. Bu ifade Amin'in öfkesini alevlendirmişti. Callaghan görüşmeden umudunu yitirmiş şekilde ayrıldı. Ancak Hills son anda affedilerek idamdan kurtuldu. Amin'in Batı'yla bağları tamamen koparken Sovyetler Birliği ile ilişkileri güçleniyordu. 1975'in sonuna gelindiğinde Moskova, Uganda'ya 10 milyonlarca dolar değerinde ekonomik ve askeri destek sağlamıştı. Amin, binlerce Ugandalı askeri Doğu Avrupa'ya gönderdi. Orada modern savaş eğitimi aldılar. Sovyetler için bu sadece bir destek değil, Afrika'da İngiliz etkisini dengelemek için stratejik bir hamleydi. Kenya'daki Britanya varlığına karşı bir set, Tanzanya'daki Çin etkisine karşı bir denge unsuru. Ama Amin'in adını tarihe geçiren bir başka garip olay da yaşandı. İskoçya ile kurduğu tuhaf bağ. 1970'lerin ortasında İskoç Ulusal Kurtuluş Ordusu adında küçük bir paramiliter grup Amin'e ulaştı. Bu grup, Britanya'dan bağımsızlık isteyen marjinal bir örgüttü. Amin onlara sempatiyle yaklaştı. Hatta eğer isterlerse İskoçya kralı olabileceğini söyledi. Bu teklif bir diktatörün dengesiz zihninin yansımasıydı. Kendisini Afrika'nın kurtarıcısı, İslam dünyasının lideri ve şimdi de İskoçya'nın kralı olarak görüyordu. Bu absürt hikaye yıllar sonra kitaplara ve filmlere konu oldu. Ama o dönemde Uganda halkı için bu sadece karanlık bir mizahın parçasıydı. Dışarıda sahte bir kahramanlık sergileyen Amin, ülkesinde ise korkunun gölgesini genişletiyordu. Kendi etnik kökeni olan Kakva ve Nubi topluluklarını kayırıyor, onları ordu ve yönetimin kilit noktalarına yerleştiriyordu. Victoria Gölü çevresindeki Baganda halkına da yüz gösteriyordu. Ama diğer gruplara acımasızdı. Aynı zamanda Uganda'daki küçük Müslüman azınlık, Amin'in dini kimliği sayesinde özel ayrıcalıklar kazandı. Böylece Uganda, etnik ayrımcılıkla, korku ve şiddetle yönetilen bir ülkeye dönüştü. Amin artık sadece bir lider değil, tanrısal güç vehmeden bir diktatördü. Ve bu deliliğin sonu hem onun hem de ülkesinin çöküşü olacaktı. 1970'lerin ikinci yarısına gelindiğinde Uganda'da güç dengesi tamamen altüst olmuştu. Nüfusun yalnızca %6'sını oluşturan Müslümanlar, ordu ve hükümetteki üst düzey pozisyonların %80'inden fazlasını elinde bulunduruyordu ülke. Artık birkaç etnik grubun baskın olduğu bir askeri oligarşiyle yönetiliyordu. Amin'in iktidarı altında özellikle Kuzeydoğu ve Doğu'daki Acholi ve Lango toplulukları sistematik bir zulümle karşı karşıya kaldı. On binlerce insan öldürüldü, köyler yakıldı, binlercesi hapse atıldı ya da topraklarından sürüldü. Uganda, korku ve sessizliğin hakim olduğu bir topluma dönüşüyordu. Bu dehşeti organize eden en önemli araç, Amin'in kurduğu Devlet Araştırma Bürosu, SRB'ydi. SRB, 1970'lerin ortalarına doğru. Bob Astless adlı eski bir Britanyalı subayın denetimine geçti. Astless, sömürge döneminden kalma bir figürdü. İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış, ardından Afrika'ya yerleşmişti. 1949'da Uganda'ya gelmiş, bağımsızlık sonrası da burada kalmıştı. Başta Obote hükümetine hizmet eden Astless, 1970 bir darbesinden sonra kısa bir süre tutuklansa da daha sonra Amin'in güvenini kazandı ve onun en sadık danışmanlarından biri haline geldi. Astless yönetiminde SRB, rejime karşı her türlü gerçek veya hayali tehdidi ortadan kaldırmakla görevlendirildi. Binlerce insan devlet düşmanı suçlamasıyla ortadan kayboldu. Kampala sokaklarında askerlerin insanları zorla arabaların bagajlarına tıktığı sahneler gündelik bir görüntüye dönüştü. Çoğu bir daha geri dönmedi. Büro, işkence, infaz ve kayıpların merkezi haline geldi Amin. Deliliği derinleştikçe Astles'e daha çok güvenmeye başladı. O rejim içinde hala Amin'e karşı gelmeyen az sayıdaki kişilerden biriydi. Diktatörün ruh hali artık tamamen dengesizdi. Bir an kahkahalar atan, bir sonraki an ölüm emirleri veren bir figür haline gelmişti. Amin'in özel hayatı da aynı ölçüde kaotikti. 1960'lılar ve 70'li yıllar boyunca 6 farklı kadınla evlenmişti. 1974'te
Bunlardan 3'ünü boşadı. Kısa süre sonra ikisi esrarengiz koşullarda öldü. 1975 yazında ise Filistin lideri Yaser Arafat'ın sadıçlık yaptığı, yaklaşık 2 milyon pound değerindeki gösterişli bir törenle 19 yaşındaki gogo dansçısı Sara Kiolaba ile evlendi. Amin'in düğünleri, rejimin gösteriş düşkünlüğünün sembolü haline geldi. Toplamda 50'den fazla çocuğu vardı. Belki de daha fazlası. Farklı eşlerinden olan bu çocuklar, Amin'in Uganda genelinde inşa ettirdiği saraylarda ve malikanelerde büyüyordu diktatör. Halkı sefalet içindeyken altın musluklu villalarda yaşıyor, yüzlerce arabadan oluşan konvoylarla dolaşıyordu. Bir zamanlar atletik ve çevik bir asker olan Amin, 1970'lerin ortalarına doğru fiziksel olarak da değişmeye başladı. Aşırı kilo aldı, sürekli içki içiyor, gösterişli ziyafetlerde zaman geçiriyordu. Ama en belirgin değişim zihnindeydi. Amin kendisine karşı düzenlenecek bir suikasta takıntılı hale geldi. Ordu içindeki her hareketi bir komplo olarak görüyordu. Bob Astles daha sonra Amin kontrolden çıktığında onu sakinleştirebilen tek kişinin kendisi olduğunu söyleyecekti. Bu dengesiz davranışların ardında yatan nedenlerden biri tıbbi bir gerçekte saklıydı. Amin'in gençliğinde kaptığı frengi hastalığı, 1970'lerin ortalarına doğru 3. evreye, yani sinir sistemine etki eden aşamaya ulaşmıştı. Bu, ciddi nörolojik hasara ve kısmi demansa yol açıyordu. Amin'in paranoyası, kontrolsüz öfkesi, irrasyonel kararları ve tuhaf davranışları büyük ölçüde bu hastalıkla açıklanabilir. Uganda'da görev yapmış bir İsrailli doktor yıllar sonra şunu söyleyecekti. Amin'in ileri düzey frengi ve beyin hasarından muzdarip olduğu sır değildi. Bu fiziksel ve zihinsel çöküş, Amin'in zulmünü daha da zalim hale getirdi. Artık hiçbir sınırı yoktu. Hem kendi halkına hem de çevresindekilere karşı şüpheyle, kanla ve korkuyla yönetiyordu. Ve 1970'lerin sonuna doğru bu deliliğin bedelini hem kendisi hem de Uganda ödeyecekti. 1970'lerin sonuna gelinirken Idi Amin'in çılgınlığı artık tüm dünyaya görünür hale gelmişti. Belki de bu zihinsel çöküşün en çarpıcı örneği onun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a gönderdiği bir telgraftı. Bu mesajda Amin, Adolf Hitler'i övüyor ve Holocaust'u hakkında korkunç bir şekilde gazla insanları ateşe vererek yapılan bir temizlik olarak söz ediyordu. Bu ifadeler yalnızca tarihi bir cehaletin değil, aynı zamanda derin bir ruhsal çöküntünün göstergesiydi. Telgraf kısa sürede dünya liderlerine ulaştı. Artık herkes Afrika'nın kalbinde bir deli diktatörün hüküm sürdüğünü anlamıştı. Amin'in Nazi Almanyası'na yönelik bu garip övgüsü son müttefiki olan Sovyetler Birliği Tatta ile ilişkilerini de kopardı. Ve bu yalnızlaşma 1976'da Amin döneminin en karanlık olaylarından biriyle doruğa çıktı. Entebbe, rehine krizi. 27 Haziran 1976'da Tel Aviv'den Paris'e gitmekte olan bir Air France uçağı, Atina aktarmasından sonra Filistinli militanlar ve Batı Alman gerilla örgütü Revolüsyonere Zellen üyeleri tarafından kaçırıldı. Uçak, Amin'in bilgisi ve onayıyla Kampala yakınlarındaki Entebbe havalimanına indirildi. Amin kaçıranları bizzat karşıladı ve onlara destek sözü verdi. Bu sırada Yahudi olmayan yolcular serbest bırakıldı. Kalanlar rehin tutuldu. Kaçıranların talebi açıktı. İsrail'de tutulan onlarca Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Aksi takdirde rehineler öldürülecekti. Dünya zamanla yarışan bir diplomatik krize şahit oluyordu. Ancak İsrail hükümeti beklenmedik bir karar aldı. Askeri operasyon. Uçak yıllar önce İsrailli mühendisler tarafından inşa edilmiş Entebbe terminalindeydi. İsrailliler planın her santimini biliyordu. Ve 4 Temmuz gecesi tarihe geçecek bir olay yaşandı. Yaklaşık 100 İsrailli komando gece karanlığında Uganda'ya uçtu. Operasyon Kenya'nın Nairobi kentinde yapılan gizli bir yakıt ikmaliyle mümkün olmuştu. İsrailliler
Entebbe'ye ulaştıklarında sürpriz bir saldırı başlattı. Dakikalar içinde teröristleri etkisiz hale getirdiler. Uganda Hava Kuvvetleri'nin neredeyse tüm savaş uçaklarını imha ettiler. Ve 90 dakika süren inanılmaz bir görevle rehinelerin çoğunu kurtarıp geri döndüler Amin. Sabah uyandığında öfkeyle bağırıyordu. Uganda topraklarında böylesine bir operasyon gerçekleştirilmiş, diktatör dünyaya küçük düşürülmüştü. O andan itibaren Amin'in paranoyası sınırsız bir nefrete dönüştü. Kenya'nın bu operasyonu kolaylaştırdığı kısa sürede ortaya çıktı. Nairobi'nin İsrailli komandolara yakıt ikmali izni verdiği belliydi. Bu durum Amin'in Kenya'ya olan düşmanlığını daha da körükledi. Zaten yıllardır Batı Kenya'nın Büyük Uganda'nın parçası olduğu yönünde temelsiz iddialarda bulunuyordu. Şimdi bu saplantı bir kan davasına dönüştü. Entebbe olayından sonraki haftalarda Uganda'da yaşayan yüzlerce Kenya kökenli kişi Amin'in emriyle katledildi. Ülke artık tamamen kontrolden çıkmıştı. Dini gerilimler zirveye ulaştı. Amin, Müslüman azınlığı açıkça kayırırken Hristiyan topluluklar üzerinde ağır baskı kuruyordu bu ortamda. Uganda Kilisesi Başpiskoposu Janani Luvum, halkın umudu haline geldi. O açıkça konuşuyor. Dini uzlaşı çağrısı yapıyordu. 1976 sonunda Anglikan, Katolik ve Müslüman liderlerin katıldığı bir konferansa öncülük etti. Ama Amin'in bu toplantıdan haberi yoktu. Öğrendiğinde öfkeye kapıldı ve Luvum'u silahlı isyan komplosu suçlamasıyla tutuklattı. 17 Şubat 1977'de Luvum kameralar önüne çıkarıldı. Rejimin yazdığı ifadeleri okumaya zorlandı. Ertesi gün hükümet, Başpiskopos bir araba kazasında öldü açıklamasını yaptı. Ancak kimse buna inanmadı. Amin'in Luvum'u bizzat vurduğunu söyledi. Luvum'un ölümü tüm dünyada şok etkisi yarattı. O artık bir şehit olarak anılacaktı. Bu olay Amin'in hem içeride hem dışarıda tamamen izole hale geldiğinin bir göstergesiydi. Artık ne müttefiki kalmıştı ne de meşruiyeti. Ve kısa süre sonra Commonwealth Devlet Başkanları toplantısına bile davet edilmeyecekti. Dünya bir zamanlar Afrika'nın Napolyon'u olarak lanse edilen adamın şimdi sadece kendi deliliğinin tutsağı haline geldiğini izliyordu. 1977 yılına gelindiğinde Uganda'daki çöküş artık sadece sokaklarda değil, devletin kalbinde hissediliyordu. Başpiskopos Luvum'un ölümüyle birlikte Amin rejimine karşı muhalefet sessiz kalmadı. Aksine daha derinlere kök saldı. Artık Amin'e karşı çıkanlar sadece din adamları değildi. Hükümetin en üst kademelerindeki isimler de rejimin vahşetinden bıkmıştı. 1975'te Maliye Bakanı Emmanuel Blayo Vakweya, Londra ziyareti sırasında Britanya'ya iltica etti. Bu olay rejimde küçük bir sarsıntı yaratmıştı. Ama asıl darbe 1977'de Sağlık Bakanı Henry Kyamba'nın kaçışıyla geldi. Kyamba yalnızca firar etmekle kalmadı. Kısa süre sonra A State of Blood adlı kitabında rejimin iç yüzünü, Amin'in kişisel sadizmini ve kanla yoğrulmuş iktidarını tüm çıplaklığıyla dünyaya anlattı kitap. Bir içeriden gelen çığlıktı. Uganda'nın devlet değil, bir sanık korku makinesi haline geldiğini gösteriyordu. Uluslararası toplum zaten Amin'e sırt çevirmişti. Ancak dünya ne kadar tiksinse de bu dışlanma onun iktidarını hemen sarsmadı. Çünkü hala ordunun ve güvenlik aygıtının kontrolü elindeydi. Ama bu da sonsuza dek süremezdi. 1977'nin sonunda Amin'in kendi ordusu içinde çatlaklar belirginleşmeye başladı. Generaller artık ikiye bölünmüştü. Bir tarafta hala Amin'e sadık kalanlar, diğer tarafta ise giderek daha dengeli bir figür olarak görülen Genelkurmay Başkanı ve Başkan Yardımcısı General Mustafa Adrisi. Adrisi uzun zamandır Amin'in gölgesindeydi ama artık ülkenin gerçek lideri gibi davranmaya başlamıştı. Amin bu tehdidin farkındaydı ve tam da kendi otoritesini yeniden kanıtlamak isterken ülkesini yıkıma götürecek kararı verdi. 1978 sonbaharında
Adrisi'ye bağlı birlikler Güney Uganda'da, Tanzanya sınırına yakın bölgede isyan etti. Amin bu çatışmayı bastırmak yerine savaşı dışa taşımayı seçti. Tanzanya ile uzun süredir var olan gerginliği bahane ederek sınırı geçti. Resmi açıklamaya göre Uganda, sınır ötesi saldırılara karşı önlem alıyordu. Gerçekte ise bu Amin'in içerideki kontrolünü güçlendirmek için başlattığı bir macera savaşıydı. İlk haftalarda görünürde başarı vardı. Uganda ordusu Kuzey Tanzanya'ya ilerledi, köyleri işgal etti, bayraklar dikti. Amin, Kasım 1978'de Kagera bölgesini resmen ilhak ettiğini ilan etti. Devlet radyosu Amin'i Afrika'nın fatihi olarak yüceltiyordu. Ama bu zafer kısa sürdü. Ocak 1979'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Julius Nyerere ulusal seferberlik çağrısı yaptı Tanzanya Halk Savunma Kuvvetleri'ne, sürgündeki Ugandalı muhaliflerle birlikte Amin rejimini ortadan kaldırma emri verildi. Sınır hattında savaş yeniden başladı. Ama bu kez roller değişmişti. Tanzanya ordusu güçlüydü, disiplinliydi ve halk desteğine sahipti. Ugandalı askerlerse moralini kaybetmiş, kendi liderlerine inancını yitirmişti. İlkbahara doğru Amin'in birlikleri dağılmaya başladı. Bazı taburlar Kongo'ya kaçtı, bazıları savaşmadan teslim oldu. Amin çaresizdi. Dış dünyadan yardım istedi. Suudi Arabistan'dan, Saddam Hüseyin'den, hatta Libya'daki Muammer Kaddafi'den Kaddafi birkaç Libyalı birlik gönderdi. Ama bu destek yaklaşan çöküşü yalnızca geciktirdi. Savaşın dönüm noktası Lukaya Savaşı oldu. 10 ila 11 Mart 1979 gecesi Kampala'nın güneybatısında. Yaklaşık 3000 kişilik Ugandalı ve Libyalı kuvvet, 18 tank desteğine rağmen Tanzanya ve sürgündeki Ugandalı askerlerin birleşik gücü karşısında ezildi. Saatler içinde savunma çöktü. Haberi Kampala'ya ulaştığında hükümette paniğin sesi duyuluyordu bazı generaller. Amin'e, "Artık yeter," dedi. Ona 10 binlerce ölümün ve yıkımın ardından istifa etmesini, kan dökülmeden çekilmesini tavsiye ettiler. Ama Amin her zamanki gibi meydan okumayı seçti Kampala radyosunda. "Sonuna kadar savaşacağım," diye bağırıyordu. Ama kimse artık dinlemiyordu. Amin'in rejimi kanla kurulduğu gibi kan içinde çöküyordu. 1979 yılının Nisan ayına gelindiğinde savaş Kampala'nın kapısına dayanmıştı Tanzanya ordusu ve sürgündeki Ugandalı muhalifler güneyden kuzeye doğru ilerleyerek Victoria Gölü kıyısındaki Entebbe Havalimanı'na kadar ulaştı. Ancak Idi Amin hala geri adım atmayı reddediyordu. 11 Nisan 1979 sabahı Amin Kampala'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan bir helikopterle kaçtı. Bu tarih Uganda'da Amin rejiminin resmi sonu olarak kabul edilir. Onun gidişiyle birlikte 8 yıllık bir korku dönemi sona ermiş ama ülkeye beklenen barış hemen gelmemişti. Kampala'nın düşüşünden sonra çeşitli siyasi hiziplerden oluşan gevşek bir geçici hükümet kuruldu. Ancak bu yeni yönetim bölünmüşlük ve güç mücadelesiyle felç oldu. Mayıs 1980'de yeni bir askeri darbe gerçekleşti. Ülke yeniden ordunun eline geçti. Fakat bu 1971'deki gibi bir askeri diktatörlük değil, kısa ömürlü bir geçiş yönetimiydi. Geçici lider Paulo Muvunga aynı yılın sonunda seçim sözü verdi ve Aralık 1980'de Uganda sandık başına gitti. Seçimlerin galibi eski lider Milton Obote oldu. 10 yıl aradan sonra yeniden iktidara dönüyordu. Ama bu dönüş ülkeye istikrar değil, yeni bir çatışma getirdi. Muhalefet grupları seçimlerin hileli olduğunu iddia etti ve birçok bölge sonuçları tanımayı reddetti. Böylece Uganda Çalı Savaşı, Ugandan Bush War başladı. Obote hükümetiyle Yoweri Museveni liderliğindeki gerilla hareketi arasında 5 yıldan fazla süren bir iç savaş patlak verdi. 1985'e gelindiğinde Obote rejimi çöktü. Obote ülkeyi terk etti. Ve Ocak 1986'da Museveni'nin Ulusal Direniş Ordusu Kampala'ya girerek yeni yönetimi ilan etti.
1971'de sürgüne kaçan genç bir adam olarak tanıdığımız Museveni, şimdi Uganda'nın başkanıydı. Fakat Amin sonrası dönemde umut edilen yeni Uganda hiçbir zaman tam anlamıyla doğmadı. Museveni iktidarı devraldıktan sonra ülke ekonomisi toparlandı. Ama siyasi baskı ve insan hakları ihlalleri devam etti Museveni. Zamanla tıpkı Amin gibi görev süresini sınırsızlaştıran bir lidere dönüştü. Ocak 2021'de yeniden seçildi ve hala iktidarda. Amin'in ise hikayesi çok daha sessiz bir sona ulaştı. Kampala'dan kaçtıktan sonra önce doğuya, Jinja bölgesine geçti. Burada muhalif bir hükümet kurmaya çalıştıysa da hızla başarısız oldu. Daha sonra Libya'ya, ardından Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yerleşti. Kaddafi ona kısa süreli sığınma sağladı. Suudi yönetimi ise politik sessizlik şartıyla kalıcı ikamet izni verdi. Amin Suudi Arabistan'a vardığında birkaç röportaj verdi. Kendisini hala Uganda'nın gerçek lideri olarak tanımlıyor, ülkesinde halkın onu geri çağıracağına inanıyordu. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. 1989'da bir kez daha sahneye çıkmaya çalıştı. Zaire, bugünkü Demokratik Kongo, üzerinden Uganda'ya dönmeyi planladı. Fakat bu girişimde başarısız oldu ve Suudi Arabistan'a geri gönderildi. Orada basına konuşmaması şartıyla yaşamına devam etti. 2003 yılında Cidde'de sessizce hayatını kaybetti. Amin'in rejiminin kaç kişinin ölümünden sorumlu olduğu kesin olarak bilinmiyor. Amnesty International ve diğer kaynaklara göre 1971 ile 1979 yılları arasında en az 300 bin kişi, bazı tahminlere göre ise yarım milyondan fazla insan öldürüldü, kayboldu ya da işkencede can verdi. Kayıtlar eksik, nüfus sayımları karışık, tanıkların çoğu susturulmuştu. Ama rakamlar ne olursa olsun Amin dönemi 20. yüzyıl. Afrika tarihinin en kanlı diktatörlüklerinden biri olarak kaldı. Ve belki de en acı olan şuydu. Amin tüm bu korkunun ve çöküşün sorumlusu olmasına rağmen hayatının son yıllarını sıcak bir ülkede yargılanmadan ve hesap vermeden geçirdi. Kendisi sustu. Ama Uganda onun yarattığı sessizliğin içinde uzun yıllar yankılanmaya devam etti. Cidde'deki sessiz hayatında Idi Amin artık bir gölgeye dönüşmüştü. Victoria Gölü kıyısında başlayıp tüm bir ulusu kana bulayan yolculuğu şimdi Kızıldeniz'in sıcak rüzgarları arasında sönmekteydi. Amin, Cidde'deki villasına yakın bölgede sade ama rahat bir yaşam sürüyordu. Günleri spor salonu seansları, masaj randevuları ve alışveriş gezileriyle geçiyordu. Bazen lüks Range Rover ile, bazen Chevrolet Caprice ile şehir içinde gezintiye çıkıyor, havaalanına giderek Uganda'dan gelen paketleri bizzat teslim alıyordu. 1970'lerde Kampala'ya getirttiği viski kasaları artık yerini cassava ve Doğu Afrika mutfağına ait yiyeceklerle dolu kolilere bırakmıştı. Bir zamanlar ülkesine hükmeden adam, şimdi sürgünde kendi geçmişinin izlerini taşıyordu. İlginçtir ki, o yıllarda Idi Amin'in savaş suçlarından dolayı uluslararası bir mahkemede yargılanması yönünde ciddi bir girişim olmadı. Dünya sanki bu diktatörü çoktan unutmuştu ta ki 2003 yazına kadar. Ailesi onun böbrek yetmezliği nedeniyle Cidde'de bir hastanede komada olduğunu açıkladı. Ölmeden önce Uganda'ya dönmek istedi. Fakat hükümetten gelen yanıt netti. Ayak basarsa yargılanacak. 16 Ağustos 2003'te. Hayat destek cihazları kapatıldı. Idi Amin öldü. Suudi Arabistan'da gösterişsiz bir mezara defnedildi. Ne ulusal yas ilan edildi, ne de büyük bir tören düzenlendi. Bir devrin sonu sessiz bir odada noktalandı. Onun zalimliği tartışmasızdı. Rejimi başından sonuna kadar siyasi baskı, işkence ve etnik ayrımcılıkla anıldı. Uganda'yı birleştirmek yerine halkını böl ve yönet politikasıyla birbirine düşman etti raporlara göre. Doğrudan rejimin elinde. En az 300 bin kişi öldürüldü. Ekonominin çöküşü ise milyonlarcasını açlığa sürükledi.
İktidarının son yıllarında iç desteğini yitiren Amin, ülkedeki gücünü koruyabilmek için komşularına karşı savaş açtı. Ancak 1978'de Tanzanya ile başlattığı bu çatışma kendi sonunu da beraberinde getirdi. 1979'da devrildi. Afrika'nın en kanlı diktatörlerinden birinin saltanatı sona ermişti. Ama Amin'in hikayesi yalnızca bir diktatörün çöküşü değil, aynı zamanda sömürge sonrası Afrika'nın kırılganlığının da bir yansımasıydı. İngiliz ordusunun eğittiği bir askerdi. King's African Rifles, saflarında yükselmiş, sömürge döneminin şiddet mirasını yeni bir bağımsız devletin kalbine taşımıştı. 1950'lerde sivillere yönelik katliamlarda rol aldığı biliniyordu. Ama dönemin İngiliz yetkilileri politik olarak uygun olmadığı gerekçesiyle onun yargılanmasını engelledi. Eğer o zaman hesap verseydi, belki de tarihin gidişatı farklı olurdu. 1971'de iktidarı ele geçirdiğinde hem İngiltere hem de İsrail kendi çıkarları uğruna bu darbeye sessiz kaldı. Hatta dolaylı destek sağladı Soğuk Savaş'ın gölgesinde. Afrika'daki genç devletler Amin ve Mobutu gibi liderlerin elinde yeni bir bağımlılık zincirine dönüştü. Amin'in yükselişi, uluslararası çıkarların Afrika'nın genç demokrasilerini nasıl zehirlediğinin acı bir hatırlatıcısıydı. 1971'den 1979'a kadar süren 8 yıllık kabus, yüz binlerce Ugandalı'nın yaşamına mal oldu. Milyonlarcasını yersiz yurtsuz bıraktı ve tüm Doğu Afrika'yı istikrarsızlaştırdı. Yine de Amin hiçbir zaman mahkeme önüne çıkmadı. Cidde'de, sıcak bir ülkede özgür bir adam olarak öldü. Ve belki de bu, tarihin en acı ironisiydi. Bir ulusu kana bulayan adam, kendi sonunu huzurlu bir sessizlik içinde karşıladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Idi Amin, gerçekten de Afrika tarihinin en gaddar diktatörü müydü? Yoksa o, sömürge sonrası dönemin yarattığı bir canavar mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bir sonraki belgeselde görüşmek üzere, izlediğiniz için teşekkür ederiz.